Hikayenin en başına gelelim. Benim dünya turu hayalim var. Bu dünya turu hayalim için deneyim kazanmak istiyorum. Deneyim de Türkiye'de yapabileceğimi ve kazanabileceğimi düşünüyorum. Bu yüzden otostopla Türkiye turuna çıkma kararı geldim. İnternette araştırmaya başladım. Otostopla geziler. Otostopla kim ne yapmış? O sıra Kekmundo'ya denk geldim sosyal medyada. Türkiye'yi otostopla geziyordu. Bir videosunda KYK'ların ücretsiz olduğunu ve herkesin kalabileceğini söyledi. Bunu fırsat bildim ve KYK'ların ücretsiz olmasıyla birlikte gaza geldim ve çıkma kararı aldım. Tabii yanımda çadırım da vardı. Planım çadırla gezmekti. Ama KYK'ların ücretsiz olması ve kalabilmemiz duş imkanı için çok büyük avantajdı benim için. O yüzden bir gazla çıktım. Bu gazımın en başında ise videosunu gördüğüm Kerem'in, yani Kekmundo'nun Instagram hesabına bir fotoğraf attım. O fotoğrafta şu an gördüğünüz çantalarım ve koltuğun üzerinde. Bunu attım ve sayende yollara çıkıyorum diye mesaj attım. Ama o zamanlar tanımıyorum ve o zamanlar 60 bine 50 bine yakın takipçisi olan bir Instagram hesabı var. Mesajı büyük ihtimalle görmeyeceğini düşünerekten çıktım yollara. Belki denk geliriz diye. İlk durak olarak Afyon'u seçtim. Çünkü Denizli'deydim. Denizli'den başlıyorum. Hedefim doğuya kadar gitmek. Denizli'den Afyon'a ilk otostopuma başladım. Kafamda yola çıkmadan önce bir harita çizdim ama bu haritaya uymadım çünkü yolda neyin sizin karşınıza çıkacağını, neyin nereye götüreceğini bilemiyorsunuz. Ama çıkmadan önce bir rota hazırlamıştım. İlk durak olarak Afyon'u seçtim. Afyon'dan başlayarak yukarı doğru çıkmaya ve Karadeniz'e ulaşmaya çalışıyordum. Afyon'a 4 araçla vardım. 3 tanesi araba, 1 tanesi tır. Afyon'a vardıktan sonra hemen şehri gezdim. Güzelce vakit geçirdim. KYK'ya yerleştim. Kaleye çıktım ve bir günümü burada bitirdim. Ertesi gün ise hazırlıklarımı yapıp Eskişehir'e doğru yola koyuldum. Eskişehir yolunda bir hata yaptım. Hatam şuydu: Kütahya üzerinden gitmedim. Eskişehir'e direkt Seyit Gazi ve Odunpazarı tarafından gitmeye çalıştım. Bu yolda çok araç geçmeyen bir yol. Yani bir nevi tenha bir yol. Bir 2,5-3 saatlik otostopun ardından bir tırcı abi, ben de bu yolu ne zamandır kullanmıyordum, merak ettim, o yüzden geçiyorum, şansına diyerekten, yani gerçekten şansıma beni aldı ve Eskişehir'e vardım. Eskişehir'e vardıktan sonra beni tır Odunpazarı taraflarına doğru yakın bir yerde bıraktı. Ben KYK'ya gitmek için otobüse binecektim ama otobüsün hangisi geçtiğini ve nereye gideceğimi bilemediğim için yürüme kararı verdim. Yürümekte Odunpazarı tarafından Şirintepe'ye kadar yaklaşık vardır herhalde bir 6 kilometre falan, belki daha fazladır belki daha azdır, şu an tam hatırlayamıyorum. Yürüdüm çünkü gezmek istiyordum, hem şehri görürüm dedim hem de yürüdüm. Sonrasında KYK'ya vardım, Şirintepe'deki KYK'ya. KYK'ya girdim, kayıt oldum, eşyalarımı aldım. Daha sonra çarşafı ve benzeri şeyleri alıp odaya koydum. Hemen yerleştim. Üstümü değiştirdim. Direkt şehri gezmeye başladım. Gezi bittikten sonra ikinci gün odada tanıştığım, benim gibi gezen iki arkadaşımla, Gürkan ve Furkan'a buradan selamlar. Onlarla beraber Sazova Park ve Odunpazarı'na gittik. Odunpazarı'nda müzeyi gezdik. Daha sonra ise günü tamamladık ve Eskişehir maceramı bitirdim. Ardından hemen hazırlıklarımı yapıp Bolu'ya yola koyuldum. Ertesi gün uyandım ve KYK'dan çıkışımı yapıyorum. KYK'dan çıkışımı yapmadan önce arkadaşlarımla konuşuyorum ve ayrılacağız. Onlar aşağıya Afyon'a, ben ise onların memleketi Bolu'ya doğru yola koyuluyorum. Biraz yürüdükten sonra otostop çektiğim yere geliyorum. Oradan beni bir tır alıyor ve yola koyuluyoruz. Tır beni otoban gişelerinde bırakıyor. Adapazarı gişelerinin orada. Tırdan indikten sonra otostop çekmeye başlıyorum. Otobana iniyorum. Otobanın kenarında biraz tehlikeli ama yürüyorum ve otostop çekiyorum. Bir tıra biniyorum. Tırla birlikte gidiyoruz Bolu'ya doğru. Bolu'ya doğru giderken başıma gelebilecek kötü bir olay geliyor ve internet paketim bitiyor. Bilmediğiniz bir şehirde, bilmediğiniz bir yere gitmeniz gerekiyor. KYK'ya gitmeye çalışıyorum ama internetim olmadığı için yüzüm asık, gerginim. Çünkü ne yapacağım bilmiyorum. Gördüğüm kadarıyla yakınlarda sadece bir tane AVM vardı. AVM'ye gidip interneti kullanıp KYK'ya gitmeye çalışıyorum. Tek amacım buydu. Yolda su şişemi dolduruyorum ve suyun ne kadar soğuk olduğunu akan sudan göstermeye ve anlatmaya çalışıyorum burada. Zor bela bir şekilde KYK'yı buluyorum. KYK'ya girip hemen üstümü başımı değiştirip hemen şehri gezmeye başlıyorum. Şehirde bildiğim kadarıyla tek bir tane müze vardı. Müzeye gidip dolaşmayı düşünüyorum. Ama müze bir tık beni düşürdü çünkü müze beklediğim gibi büyük ve güzel değildi, yani çok yükselemedim. Sonra merkeze dönüyorum ve yürüyorum. Ardından bir arkadaşımın tavsiyesiyle Atatürk Orman Parkı'na gidiyorum. Atatürk Orman Parkı'nı geziyorum. Taşan'ı geziyorum. Ardından Bolu merkezi gezip günü bitiriyorum. İkinci gün uyanıp Abant yoluna gitmek için otobüse gidiyorum. Otobüslerin nereden kalktığını insanlara sorarak bir şekilde buluyorum. Otobüs belli saatlerde kalktığı için otobüsün kalkış saatini bekliyorum biraz. Yaklaşık bir saat falan bekledim. Uzun bir yolculuktan sonra Abant'a varıyorum. Abant yolunu ilk defa gördüm. İlk defa işte etrafı gördüm ve çekiyorum.
Sürekli insanların söylediği bir yere gidip görünce farklı bir gariplik oluyor ama çok da şey yoktu yani, göldü kocaman. Yeşilliği ve doğayı görünce böyle bir kendimi salıyorum. Etrafa falan koşuyorum, bakıyorum, ediyorum. Mutlu mutlu takılıyorum. Daha sonra ise dönüş yolu için otostop çekmeye gidiyorum. Otostop çekip merkeze doğru gidiyorum. Daha sonra ise günü bitirip yavaştan hazırlığımı yapıp Sinop'a doğru gidiyorum. Bolu'dan Sinop'a doğru bir rota çiziyorum ve nereden gideceğimi kararlaştırıp yola koyuluyorum. Erken saatte uyanıp KYK'dan çıkış yapıp güvenlik abilerden rica edip beni ana yola bırakıp bırakamayacaklarını soruyorum ve bırakabileceğini söylüyor. Güvenlik abiyle birlikte ana yola otostop çekebileceğim yere kadar gidiyoruz. Bu sefer ana yoldayım, otobanda değilim. Ana yoldan rahatça bir otostop çekiyorum. Yaklaşık hemen 5 dakika içinde bir abi alıyor ve birlikte yolculuğa başlıyoruz. O Çorum'a doğru gidiyor, bense Sinop'a doğru yol ayrımında ayrılacağız. Uzun bir yolculuktan sonra Çorum ayrımında arabadan iniyorum ve tekrardan otostop çekeceğim bir yer arıyorum. Köprünün altında bir gölge buluyorum ve burada otostopa tekrardan başlıyorum. Samsun'a giden bir abi beni alıyor ve Sinop ayrımına bırakıyor. Burada yolun kenarından yürüyerek karşı tarafa doğru varmaya çalışıyorum. Ana yolun kenarında yürüyorum ve araba geçmediğini fark ediyorum. Yine biraz tenha bir yol seçmişim. Fazla kullanılmayan bir yol Sinop'a gitmek için. Otostop çekiyorum canlı canlı görün diye. Burada bir tane abi geri dönüyor beni almak için. Abiyle ilçeye kadar gidiyorum ve abi bana tam zaman diyor ki arka tarafta su var, su al diyor buradan. Yerden suyu alıyorum ve teşekkür ediyorum. Eşyalarımı koyuyorum ve güneşin altında tekrardan otostop çekmeye başlıyorum. Yol yine tenha bir yol ve az araba geçiyor. Bunu buraya vardığımda fark ediyorum ve yapabilecek hiçbir şeyim yok. Sadece otostop çekiyorum. Canım sıkılmasın diye kameraya konuşuyorum. Yarım saat 40 dakika sonra beni İbrahim abi alıyor. İbrahim abiyle birlikte yolculuğa başlıyoruz. İbrahim abi resim öğretmeniymiş ve burada kara kalem çizimlerini gösteriyorum. Gerçekten çok başarılıydı. Beni tam KYK'nın yoluna kadar bırakıyor Halil İbrahim abi. Buradan tekrardan teşekkür ederim kendisine. Burada Karadeniz'i görüyorum ve diyorum ki sonunda denizi gördük. Karadeniz havası ve benzeri şeyler söyleyerek boş yapıyorum. Daha sonra KYK'ya doğru yürümeye başlıyorum. KYK'ya yürürken de bir yandan otostop çekiyorum ve bir abla alıyor beni. Abla beni KYK'ya kadar bırakıyor. Daha sonra KYK'ya yerleşiyorum. Eşyalarımı bıraktıktan sonra hemen şehri, Sinop'u gezmeye başlıyorum. En merak ettiğim yer olan Sinop Tarihi Cezaevi'ne geliyorum ve ne göreyim? Tadilat nedeniyle kapalı. Tek görmek istediğim en önemli yer kapalı. Hüzün ve kırıklıklarla, burukluklarla şehir merkezine doğru yol alıyorum. Şehirdeki iki müzeden bir tanesine gidiyorum. İçerisinde klima olduğu için beni çok rahatlatıyor. Daha sonra müzeden sıkılıp sahile doğru yol alıyorum. İlk defa Karadeniz gördüğüm için oturuyorum ve boş boş bakınıyorum etrafa. Arkadan da böyle şekilli kamera şeyleri işte. Ayaklarımı sallıyorum böyle suya karşı. Etrafa bakıyorum. Birazcık huzur depoluyorum. Sonra dayanamıyorum ve ayaklarımı suya sokuyorum. Biraz serinlesinler diye. Sinop'ta normalde 2 gün kalacaktım. Ama yapılacak çok başka bir şey kalmadığı için Samsun'a gitmeye karar veriyorum. KYK'ya giderken sahile denk geliyorum. Güzel bir kum sahili. Oraya gidip birazcık kumlarda yürüyorum. Ayaklarımı suya sokuyorum. Ve ardından günü bitiriyorum. Ertesi gün Samsun'a doğru gitme planları yapıyorum. Sabah KYK'dan hazırlanıp çıkışımı yapıyorum. Eşyalarımı kaldırıma koyup Samsun yoluna doğru otostopa başlıyorum. Sabahın erken saatlerinde otostop çekiyorum. Bir grup genç alıyor beni. Şoför arkadaş Hamza'ya buradan selamlar. Hep beraber Samsun'a doğru yola çıkıyoruz. Yolda giderken 19 Mayıs ilçesinde denize gireceklerini söylüyorlar. Ben de neden olmasın ben de gireyim diyorum ve ilk Karadeniz suyuna girişimi yapıyorum. Yüzdükten sonra arabaya doğru sıcak kumda koşuyorum. Ayaklarım yanıyor burada. Sonra beni KYK'nın kapısına kadar bırakıyorlar. Çok sağ olsunlar. Tekrardan teşekkür ederim. Daha sonra KYK'ya giriyorum ve KYK'nın kötülüğünü görüyorum. Böyle koğuş gibi KYK. İşte şu yatağa kaptığımı camın kenarında onları söylüyorum. Çok kötü koğuş. KYK'da kalıyorum. Bir tık üzgünüm. Yüzümden de belli zaten. Ama sıkıntı yok. Zaten 1-2 gün kalıp kaçacağım diyorum. Daha sonra tramvaya binip Atakum'a sahile doğru gidiyorum. Bayağı bir yüzüyorum. Bayağı bir yüzdükten sonra işte kayıt açıyorum. Sonra bir bakıyorum ki akşam olmuş. Yani akşama kadar yüzmüşüm. Daha sonra sahilde yürüyorum. Birazcık da yürüyeyim ki şey yapayım. Yanmışım zaten. Tipim esmerleşmişim iyice. Burada palyaçoyu falan göstermişim.
Atakum'un güzelliğinden bahsediyorum. İşte çok canlı, çok iyi. Küçük İstanbul gibi falan diyorum. Daha sonra yemek yiyecek bir yer arıyorum. Yemek yiyorum ve günü bitiriyorum. Ertesi gün tekrardan tramvaya binip Samsun merkeze gidiyorum bu sefer. Merkezde yine turist gibi öyle sağa sola dolanıyorum ve bakınıyorum. Bandırma vapurunu arıyorum. Ona gidip onun videosunu çekmek istiyorum. Derken yolda dinlenmek için şöyle bir oturuyorum. Denizdeki deniz analarını gösteriyorum. Deniz anaları çünkü vücudunuza değince böyle bir yakıyor, acayip bir şey. Balıkçıları göstermişim, balıkçı abiler. Yürüyüş niye sürekli yapmışım bilmiyorum ama sürekli bir kamera koyup yürümüşüm. Ve şekil akrobası hareketler falan deniyorum. Sportifim falan diye gösteriyorum. Yürürken fark ediyorum ki çok terlemişim ve çok yorulmuşum. Diyorum ki otostop çekeyim de otostopla gideyim var diyorum. Yani çok yoruldum. Sıcaktı çünkü gerçekten. Nem aşırı fazlaydı. Otostop çekip diyorum. O gördüğüm Doblo'ya da geldim buraya. Giriş ücreti 3 liraydı öğrenciye. Sivile 5 liraydı ve benim yanımda hiç nakit yok. Yani 3 TL'lik nakit bile yoktu. O yüzden karşıya geçiyorum ve ATM'den para çekip tekrardan geri geliyorum. Sonra içeri giriyorum ve klimanın serinliğinden dolayı bir rahatlıyorum. Her tarafta Atatürk'ün portreleri olduğu için, resimleri olduğu için bir yüzüm gülüyor. Atatürk'e saygım ve sevgimden ötürü. Ben oturuyorum ve dinleniyorum. Yorgunluk. Günlerdir şehir şehir geziyorum çünkü. Atatürk'ün giydiği kıyafetleri gösteriyorum burada. Daha sonra çıkıyorum ve merkeze doğru gideyim diyorum. Ama yine çok sıcak olduğu için bir otostop daha çekiyorum ve merkeze gitmek için bir otostop daha çekip merkeze doğru gidiyorum. Merkeze şu arabaya da geldim gösteriyorum. Merkeze geldikten sonra dayının bir koşucu var yanımda. Enteresan. Onu da çekmişim. Sonra KYK'da tanıştım. O da arkadaşlarımla buluşuyorum. Onlarla bir akşam yemeği yiyorum. Daha sonra videonun kapanışını yapmayı unuttuğum için karanlık gece KYK odasında çekim yapıyorum. Samsun gezim de burada bitiyor. Samsun'dan yolculuğa başlıyorum ve Ordu'ya doğru gitmeyi hedefliyorum. Bu yolculuk üzerinde Samsun'un Ordu'ya giderkenki videolarım sanal ortamda kaydettiğim için silin, yani bir nevi benim hatam diyebiliriz. Bu yüzden Ordu'ya gidişimin birinci günü ve Boztepe'ye çıkıp teleferik ile tüm şehri çekmiştim ama hepsi silindiği için videoların, o yüzden sadece fotoğraflar koyabiliyorum. Videoları benim hatam yüzümden sildim. O yüzden Ordu'ya gidişimin ve birinci gününün videoları yok. Şimdi ikinci güne başlıyoruz. Kalkıyorum ve işte planlar yapıyorum. Nereye gideyim, ne yapayım diyor. Çünkü ilk gün Boztepe'yi ve Ordu merkezini gezmiştim. Bugün kahvaltı olarak ikram yiyorum. İkramları yedikten sonra yola çıkıyorum. Yola çıkıyorum ve yolda simitçi görüyorum ve simit yiyorum. Çünkü kahvaltı yapmadım, yani sadece bisküvilerle falan olmaz o iş. O yüzden kahvaltı yapıyorum, simit meyve suyu. Daha sonra Ordu Müzesi'ne gidiyorum. Ordu Müzesi'ne girip orada eski tarihini, eski geleneksel evleri ve benzeri şeyleri gösteriyorum. Klasik müze gezisi işte, yapmışken göreyim dedim. Sonra karşısında Fındık Müzesi varmış. Fındık Müzesi'ne giriyorum. Fındığın icadı, fındığın tarihçisi falan var. Çıktım sonra çok fazla dolmadan çünkü pek ilgimi çekmemişti. Daha sonra bir kilise olduğunu baktım, haritadan öğrendim. Kiliseye doğru yola koyuldum. Karşıma böyle bir tabela çıktı. Kedi çıkabilir tabelası. Enteresan gelmişti. Ordu'ya özel diye düşünüyorum. İşte kilise yolunu gösteriyorum böyle. İçeri girince fark ettiğim bir şey var ki her yer kedi. Kedi. Bir sürü kedi var. Sonradan öğrendim ki onun içerisi, yani kilisenin içerisi sergi alanıymış. Kilisenin içerisine sergi konuyormuş. Kilisenin içi bomboş olduğu için hiçbir şey yokmuş içinde. Neyse, kısa süreli bir kilise gezisinden sonra, kedileri gördükten sonra çıktım ve tekneleri gördüm. Teknelerin fiyatını sorup binmek istedim. Ne kadar ucuzsa binmeyi düşünüyordum. Gittim, tekneye girdim. Abilerle oturduk, sohbet ediyorduk. Sonra dedik ki karşıdaki belediyenin, bu özel. Belediyeninki daha ucuzdur. Adama dedim ki abi kusura bakmazsan ben belediyeninkine gideyim dedim. Yani düşük bütçeyle geziyorum dedim. Karşıdakine gittim. İçine girdim falan. Kimse yok. Yani ses seda yok. Resmen terk edilmiş bir gemi gibiydi. Bakıyorum etrafta kimse yok. Sonradan öğrendim ki süresi varmış ve içinde de kimse yokmuş yani. Yaklaşık 2 saat falan bekledikten sonra biletimi alıp içine girdim. Biletin yanında bir de simit aldım acıkırım diye. Oturdum ve simiti yerken deniz manzarası izlemeye başladım. Sonra gemi harekete geçiyor. Gemi, vapur değil, gemi bu. Gemi harekete geçiyor. İşte kaptan köşkünü falan çekiyorum. İzin isteyip çektim bir de bunları. Etrafı gösteriyorum. Ordu böyle manzarası, deniz. İniyorum ama yüzüm böyle bir asık. Neden diye soracak olursanız geminin içinde abi bangır bangır müzik çalıyor. Yani o kadar gereksiz ki anlatamam size. Bu videoyu gidip izlerseniz zaten anlarsınız neler dediğimi. Çok gereksiz bir şekilde müzik çalıyor. Bir tık beni düşürdü müzik. O yüzden kelime kuramıyorum. Şu halime bak. Yine sonra bu yürüyüşü bundan sonra yapmadım diye biliyorum ama çok gereksiz bir yürüyüş. Kamerayı koyup böyle neyse yine yapmışız bir şeyler gençliğimize verelim. Daha sonra şehrin merkezine doğru
Sonra gidip oradan KYK'ya geçiyorum. KYK'da noodle almıştım. Noodle yapmaya başlıyorum. Noodle yapacak bir kabım olmadığı için noodle'u kendi içinde yapacağım işte. Onları anlatıyorum. İnce işçilik falan filan. Sıcak su KYK'da olduğu için KYK'dan alıp yapıyorum. Daha sonra işte bunu yaptıktan sonra da yemeye başladım. Sonra dedim ki bir akşam sahil havası alayım. Sahilde oturayım. O yüzden çıkıyorum. Çıktım, sahile geldim. Sahilde işte tofinat mı topi top mu ne vardı A101'den aldım. Manzaraya karşı ona oturdum, izliyorum. Yarın için planlar söylüyorum. Hiçbir şeyden haberim yok çünkü. Trabzon'a gideceğim falan diyorum. Yarın gitmem lazım. Bilmem ne falan diye sallıyorum. Sonra Instagram'dan bir kişiye yazmıştım ben. Anıl. Anıl sayesinde Kerem'e ulaşıyorum. Kerem'le görüşmek istediğimi, yola çıkmamdaki en büyük destekçiye görüşmek istiyorum. Bunu ilet. Anıl Kerem'e söylemiş. Kerem de Instagram'dan bana dönüş yaptı ve selam bro'm yazarak konuşma başladı. Ordu'da olduğumu söyledim. O da Ordu'da olduğunu söyledi. Görüşebilir miyiz dedim. Görüşelim dedi. Yanına çağırdım. Nerede olduğunu söyledi. Yanına gittim. Yanına gittim ve çok gayet sıcakkanlı bir şekilde beni karşıladı. Tanıştık. Sohbet muhabbeti, buradan Anıl'a tekrardan teşekkürler Anıl sayesinde. Yanında bir de Emre abi vardı. Emre abiyle de tanıştık. Emre abiye de buradan selamlar. Çok iyi bir insandı. Bizi gezdirmişti. Kerem orada yarın bizle gelmek ister misin diye sordu ve bir anda üçlüye ben de katıldım. Dördümüz bir anda gezmeye başladık. Kerem'in orada tek bir sözü, bizle gelmek ister misin sözüyle hayatımın kırılma noktası oldu diyebilirim. Ve bundan sonraki yolculuk çoğunlukla Kerem'le geçti. Videonun devamını isterseniz anlatırım. Çünkü bu videoyu montajlamak gerçekten çok zahmetli. Eğer ki iyi bir izlenme ve beğeni ulaşırsa hikayenin devamını anlatmak isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan tüm yolda bana destekçi olan herkese teşekkür ederim sonsuz. Hoşça kalın.